Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ölmek üzere olan ve bütün kökleri çürüyen orkideyi nasıl kurtarabiliriz? Nasıl yeniden kök ve yaprak oluşturabiliriz? Bununla ilgili çok pratik ve etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Elimde görmüş olduğunuz orkidem, bunu bana bir arkadaşım getirdi ve bu orkide ölmek üzereydi. Neredeyse kalmamış ve bütün kökleri çürümüş. Aynı zamanda bakın gövde kısmında da mantar oluşmuş ve böyle bir yara var. Ve bu orkidenin nasıl kurtarılması gerektiği ile ilgili şimdi sizlere aşama aşama videonun sonuna kadar anlatacağım. Öncelikle bu videomu eğer izliyorsanız, kanalımı beğeniyorsanız eğer beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Ve videoyu sonuna kadar izlerseniz böylelikle kafanıza takılan bütün soruların cevabını da bulmuş olursunuz. Öncelikle bu orkidemi ben Arap sabunuyla güzelce yıkadım. Şimdi orkidemin köklerini temizleyeceğim. Öncesinde bir makası limonlu su ile dezenfekte ediyorum. Bu ilk aşama önemli orkidenin mikrop kapmaması için ve orkidenin köklerini temizlerken dikkat etmemiz gereken tamamıyla içi boşalmış sünger gibi olan ya da benim kestiğim gibi tel tel olan kökleri kesiyoruz. Çünkü sarı olan kökler zamanla yeşile dönebiliyor. O yüzden sarı kökleri kesmemenizi tavsiye ederim. Böylelikle orkidemin çürüyen bütün köklerini temizleyeceğim. Bu orkide aynı zamanda mantar olan bir orkide. Bu işlemi yaptıktan sonra orkidenin kararan ve siyah olan yerlerine tarçın dökerek bunun kurumasını bekleyeceğim. Sizlerin de eğer orkideleriniz bu şekilde hastaysa sizlere tavsiyem, eğer saksısındaysa kesinlikle saksısından çıkarmayın. Fakat bu orkide bana geldiğinde zaten bu şekilde olduğu için ben bunun Arap sabunuyla yıkayıp dezenfekte ettim. Sizler ise siyah olan bütün yerlerine tarçın dökerek orkidenizin mantarının kurumasına yardımcı olabilirsiniz. Bakın böyle siyah siyah kökler ve çürümüş kökleri kesiyorum. Ve bu köklerin zaten mantar olduğu için daha da fazla ilerlemesine sebep olabilir. Ve aynı zamanda bakın dalı da gördüğünüz gibi tamamıyla kurumuş. Birazdan dalını da keserek yeniden kök ve yaprak çıkarması için yardımcı olmaya çalışacağım. Bu orkidenin kökleri muhtemelen giderek çürüyecektir. Şu gördüğünüz gibi siyahlıkların geçmesi çünkü biraz zor ve gövde kısmını gördüğünüz gibi bakın tamamıyla mantar. Ben biraz daha üst yaprağı açarak mantarın hangi seviyede olduğunu görmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi büyük bir delik, tamamıyla mantar olmuş, yani siyahlık var ve bunun kuruması için bol toz tarçın dökeceğim ve bunu birkaç gün bekleteceğim. Daha sonra kök çıkarması için yeni bir yöntemi sizlerle şimdi paylaşacağım. Evet, gördüğünüz gibi orkidemin kök ve yaprakları şu anda bu durumda ve bakın görüyorsunuz siyah olan kısım bayağı derin, belki de daha da kötü olabilir. Şimdi bu orkidemi nasıl kurtarabiliriz, size bundan bahsedeceğim. Evet, orkidemi birkaç gün toz tarçın ile beklettim. Mantarın kurumasını bekledim. Mantarı kurumadan kesinlikle bu işlemi yapmayın. Çünkü yapacağımız işlem nem sağlayacağı için daha da fazla ilerlemesine sebep olur. Sizler de hiç kökü kalmayan ya da bunun gibi tamamıyla kökleri çürüyen orkideleri eğer bu işlemi uygularsanız kısa sürede yeni kökler verecektir. Yapmanız gereken tek işlem yosunu orkidenin gövde kısmına iyice sarmak. Şu anda orkidemizi yosun sararak orkidemizin kısa sürede kök vermesine yardımcı olacağız. Yosunun daha önce sizlere faydalarından ve nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Bakın gövde kısmının hepsini yosun ile sardım ve şimdi bu tabağın içerisinde orkidemizin nemli kalmasını sağlamak için gördüğünüz gibi streç ile her tarafını kapatıyorum. Böylelikle sera ortamı oluşmuş olacak. Yani yosunu sera ortamı ile birleştirerek kısa sürede kök vermesine yardımcı olacağız. Hava alması için bu şekilde gördüğünüz gibi küçük delikler açıyorum. Bunu bu şekilde küçük delikleri açtıktan sonra özellikle aydınlık pencere kenarına yakın bir yere bırakıp sizlerle gelişmeleri paylaşacağım. Evet, aradan 5 gün geçti ve 5 gün sonrasında sizlere orkidemdeki gelişmeleri göstermek istiyorum. Evet, şimdi hemen yosunu üzerinden çıkarıp köklerin durumuna bakalım. Bu aşamada köklerde mutlaka çürüme olacaktır, eski köklerde. Çünkü zaten kökler sağlıklı olmadığı için kökler çürüdükçe bir makas ile mutlaka bu çürüyen siyah olan kökleri kesmeniz gerekiyor ki diğer kökleri etkilemesin. Evet, bakın bu şekilde kestim.
Ve şimdi orkidemdeki kök gelişine bakalım. Bakın sadece 5 gün geçti ve gördüğünüz gibi yeni bir kök oluşturmaya başladı. Şu anda kök çok küçük olduğu için tam belirgin olmayabilir. Fakat yapmış olduğumuz işlemin ne kadar hızlı sonuç verdiğini ben de sizlerle paylaşmak istedim. Evet, şimdi tekrardan orkidemizin yine aynı şekilde yosuna sırarak sera işlemini uygulayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, yosunun mutlaka sürekli nemli olması gerekiyor. Bunun için de benim yaptığım gibi bu şekilde su püskürterek nemi sağlayabilirsiniz ve daha sonra tekrar streç ile sarıp nemli bir şekilde bekleyeceğiz. Evet, orkidemin son durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yeni bir yaprak oluştu. Bu yaprak daha önce yoktu. Evet, ve 2 tane gördüğünüz gibi bakın kök oluştu. Ve bir tanesi zaten ilk 5 gün sonunda çıkmıştı ve giderek büyüdü. İkinci kökümüzde gördüğünüz gibi büyüdüler. Evet, yaprak da gördüğünüz gibi gayet güzel. Ve hemen arka kısmını da göstermek istiyorum. Arka kısmına da bakın, yeni bir kök daha çıkacak. Buradaki kabartılar yeni bir kökün çıkacağını gösteriyor. Şu anda yapraklarımız da gayet sağlıklı. Sera yönteminde kesinlikle yapraklarda herhangi bir çürüme ya da sararma olmadı. Burada önemli olan sera ortamında mutlaka nemli bir ortam sağlamak. Bunun için de yosunun mutlaka nemli olması gerekiyor. Belirli aralıklarla mutlaka yosuna su püskürterek nemli olmasını sağlayın ki bu şekilde güzel sonuçlar versin. Gördüğünüz gibi orkidemiz gayet artık sağlıklı bir orkide haline geliyor. Tabi bu işlemi ne kadar sürdüreceğiz? Bu işlemi orkidemizin en az 4 tane kökü çıkıp ve her bir kökü de 5 santim uzayıncaya kadar bu işleme devam edeceğim. Çünkü ekmeden önce köklerin belli bir mutlaka uzama seviyesine gelmiş olması gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Böylelikle yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Ve aynı zamanda bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlar kısmına sorularınızı sorabilir ve bu anlattığım yöntemleri deniyorsanız sonuçlarını yorumlar kısmına yazarak diğer kullanıcıların da bunun hakkında herhangi bir fikir edinmesine yardımcı olmuş olursunuz. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.